Almanya'da tam zamanlı çalışan bir kişi Türkiye ile kıyaslanamayacak kadar çok para kazanıyor gibi gözüküyor. Öte yandan internete girip baktığınız zaman maaşların yarısının vergiye gittiği konuşuluyor. Bu kadar yüksek vergi yükü altında Almanya'da tam zamanlı çalışan bir insanın alım gücü nasıl? Gerçekten ay sonu rahat rahat geliyor mu? Yoksa burada Türkiye'deki kadar olmasa bile bazı kesintiler yapmak mı gerekiyor? Almanya'da üniversiteyi bitirdikten sonra iş hayatına atılan bir kişinin hayatı nasıl oluyor? Onu nasıl bir alım gücü bekliyor? Bugün hep birlikte Almanya'da tam zamanlı çalışan bir kişinin gerçek giderlerini adım adım hesaplıyor ve ay sonunda ne kadar para biriktirebiliyor buna bakıyoruz. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Emre. Arkamda görmüş olduğunuz yapı Blutenburg Sarayı. Burası 1400'lü yıllarda yapılmış. Ne kadar eski bir yapı aslında. Biliyorsunuz aslında Almanya'da güzel bir sosyal devlet anlayışı var değil mi? Yani mesela işsizlik maaşları olsun ya da devletin gerektiği zaman halkının yanında olması olsun. Bunun için bir kaynak gerekiyor ve bu kaynakta tabii ki biz çalışanlar oluyoruz. Vergi dilimleri var vesaire. Aslında gerçekten yüklü bir miktar vergi veriyoruz. Bugün ben de aynı şekilde yüklü bir miktar vergi veriyorum. Yasal olarak arkadaşlar benim burada maaşımı söylemem doğru olmaz. Ancak bugün sizlerle birlikte çok gerçeğe yakın bir hesap yapacağız. Bir örneklem oluşturacağız. Bir kişi Almanya'da 30'lu yaşlarında bekar, beyaz yaka bir iş yapıyor. Yani beyaz yakadan kastım şu, üniversite mezunu olmuş. Masa başı olabilir ya da yarım masa başı olabilir. Birisini baz alacağız. Onun kalem kalem giderlerine bakacağız birlikte. Ve ay sonunda ne kadar para biriktirebiliyor buna bakacağız. Bundan bir önceki videoda aynı videonun öğrenci versiyonu yapmıştım. Tam 3 sene önce aylık 400 euroya bile ama Survivor modunda geçinebiliyordunuz. Peki bir öğrenci bugün aylık kaç euroya geçinir? Bu sorunun cevabı da bir önceki videoda, ona da bakabilirsiniz. Bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa bu kardeşinize destek olmak için videoyu beğenmeniz, abone olarak ailemizin birer parçası olmanız yeterli. Instagram'da ve Telegram'da da oldukça aktifiz. Hepsinin linki aşağıda diyorum ve hiç uzatmadan videoya geçiyorum. Dediğim gibi örneklememiz 30'lu yaşların başında olabilir ya da 20'li yaşlarda olabilir. Bekar bir insan. Tam zamanlı çalışıyor. Büyük bir şehirde yaşıyor varsayalım. Örneğin Hamburg'da yaşıyor olsun. Hamburg'da yaşayan bu kişi aylık 5.000 euro brüt maaş alıyor diyelim. Aylık 5.000 euro arkadaşlar. Vergi sınıfı 1 olduğu zaman yani bekar oluyorsun ve çocuksuz oluyorsun. Vergi indirdiğimiz zaman yaklaşık 3.175 euro gibi bir rakam kalıyor. 3.175 euro aslında %36,5'luk bir vergi kesintisi anlamına geliyor. %36,5. Bu gerçekten yüksek bir rakam. Ama internette abartıldığı gibi %50 de değil. Ama tabii ki birçok ülkede çok daha az vergi yüzdeleri söz konusu. Ama dediğim gibi burada sosyal devlet anlayışı var. Bunun da bir karşılığı olarak sen burada kendini hani güvende hissedebiliyorsan ya da hizmet geliyorsa bunun karşılığı olarak da böyle bir vergi kesintisi söz konusu oluyor. Artık bunun dengesini kurmak gerekiyor belki, bilmiyorum. Yani 5.000 euro maaşımızı aldık. Vergiler kesildi falan filan. Zaten elimize geçen, elimizde kalan 3.175 euro. En büyük gider kalemimiz tabii ki herkesin bildiği üzere kiralar arkadaşlar. Kiralar şöyle, büyük şehirlerde çok pahalı. Almanya'da bir konut sorunu söz konusu. Biliyorsunuz 2010'lu yılların başında Suriye'den buraya çok büyük bir göç oldu. Yakın zamanda da Rusya-Ukrayna savaşından dolayı buraya çok fazla Ukraynalı geldi. Bununla birlikte zaten sürekli Almanya göç alan bir ülke. Tüm bunların neticesinde ağır bürokrasi ve inşaat yapılmaması falan derken konut krizi yaşanıyor diyebiliriz. Bu da tabii ki kiraları etkiledi. Bugün büyük bir şehirde arkadaşlar bana göre aylık 1100 euroya, 1200 euroya falan yani güzel bir ev bulabilirsin. Ortalama bir lokasyon. Yaklaşık 55 metrekare bir ev falan. Böyle bir yerde bence 1200 euro kira ödeyebilirsin. Hatta ben de buradan şu anda videoda telefonumdan hesap makinesini çıkarıyorum. 3175 euromuz vardı net. 1200 euroyu indirdim abicim. 1975 euromuz kaldı. Dediğim gibi arkadaşlar bu sıcak kira, yani içerisinde yani elektrik faturası dahil değil, onları hesaplayacağız. Su ve doğalgazın dahil olduğu kirayı söylüyorum. Hamburg'da yaşayan arkadaşımız aylık 1200 euro kirasını verdi. Başka giderleri yok mu? Tabii ki var. Elektrik parası. Burada elektrik parası şöyle oluyor arkadaşlar. Aylık aynı parayı ödüyorsun sürekli. Yıl sonu senin ne kadar elektrik kullandığına bakıyorlar. Ona göre senden ekstra para talep edebilirler ya da fazla ödeme yaptıysan sana para geri iadesi yapabilirler. Ben mesela geçen sene bir para iadesi aldım. Ondan önceki sene de para iadesi almıştım. Sürekli para iadesi alıyorum. Bunu bu şekilde söyleyeyim ama aylık ödenen tutar değişiyor tabii. Mesela Münih'te ben şu anda 75 euro ödüyorum buna. Yine biz 75 euroyu alabiliriz aslında. 75 euro elektriği çıktım arkadaşlar. 1900 euro net kaldı. İnternet tabii ki yine değişir. Nasıl bir paket kullandığınıza göre değişir. Ama bana göre arkadaşlar yani 30-40 euro falan güzel bir paket tutar. Hadi ona da 40 euro diyelim. İdare edebilecek bir internet. 40 euro da ondan düştük. 1860 euromuz kaldı.
sim kartı alacaksınız. Burada sim kartları arkadaşlar genel olarak ucuz diyebilirim. Bence 10 euroya çok güzel paketler alabilirsiniz. Mesela 30 GB, 50 GB internetli falan. Ve burada internet arama gibi haklarınız sadece Almanya'da değil bütün Avrupa bölgesinde geçerli oluyor. Bu da çok güzel bir şey aslında. Buna da 10 euro demek istiyorum. 1850 euromuz kaldı. Yani kirayla birlikte elektriği düştük, interneti düştük ve sim kartını düştük arkadaşlar. Toplamda 1850 euromuz kaldı. Geldik market alışverişine arkadaşlar. Burada tabii ki mesela sırf Reve'ye giden bir insanla sürekli Aldi'ye, Lidl'a giden bir insanın giderleri farklı olacaktır. Ben şahsen burada tam zamanlı çalışan birisi olarak daha çok ucuz marketlerden alışveriş yapıyorum. Çünkü bence burada çok fazla fiyat farkı yok. Burada Reve'nin mesela daha pahalı olmasının sebebi bazı spesifik ürünleri bulabilmeniz. Yani marka çeşitliliği, ürün çeşitliliği söz konusu. Ama diyelim ki peynir almak istiyorsun. Gouda peynir almak istiyorsun. Her yerde aynı aslında diyebilirim. Ya da bal ya da bunun gibi yumurta gibi. Dolayısıyla Aldi'den, Lidl'dan alışveriş yapan bir insan için, tek başına yaşayan bir insan için bence aylık alışveriş masrafı yaklaşık 250 euro olabilir. Bu artabilir, azalabilir. Biz burada şu anda ortalama bir rakam veriyoruz. 250 euro. O zaman alışveriş masrafını da düşüyorum hemen. Ne kaldı? 1850'den 250 euroya da düştüm. 1600 euromuz kaldı. 1600 euro. Ulaşım konusuna gelecek olursak arkadaşlar, hepimizin bildiği üzere burada Deutschland Ticket adlı çok güzel bir uygulama var. Bu biletle Almanya'nın her yerinde ve şehir değiştirirken de aynı zamanda kullanabileceğiniz bir biletiniz oluyor. Bu biletin aylık masrafı 2025 yılından itibaren 49 Euro'dan 58 Euro'ya çıktı. Şimdi 58 Euro'ya da düşelim. 1600 Euro demiştik. 58 Euro düştüm ve 1542 Euro kaldı. Peki sağlık sigortası ne oluyor? Sağlık sigortası aslında net maaşınız hesaplanırken orada ödenmiş oluyor arkadaşlar. Siz ona ekstra bir para ödemiyorsunuz. Dolayısıyla bunun için bir hesap yapmamıza gerek yok. Tabii ki dışarıya çıkmak, sosyal aktivitelere katılmak, kafeye gitmek, orada bir şeyler içmek, yemek yemek falan, yani bu sosyal aktiviteleri de göz ardı edemeyiz. Bu çerçevede masraflara da aylık 200 euro diyorum arkadaşlar. Bu şu anlama geliyor. Ayda 2-3 kere belki, mekana göre değişir. Arkadaş grubunuzla, tek başınıza vesaire bir yerlere gitmek, bir şeyler yiyip içmek falan filan. Bundan da 200 euro diyelim. Bu maliyeti de düştüğümüz zaman arkadaşlar geriye 1342 euroluk bir para kalıyor. Kıyafet alışverişi oluyor, ev için bazı sürpriz harcamalarınız olabilir, temizlik malzemeleri almanız gerekebilir falan. Buna da 100 euro diyelim arkadaşlar. Bunu da düşersek 1242 euro kalıyor. Netflix, Spotify vesaire böyle bazı aboneliklerimiz oluyor hepimizin. Buna da 42 euro diyelim sayıyı yuvarlamak için. Ne kaldı elimizde? 1200 euro kaldı. Hepimiz için aylık beklenmeyen başka giderler olabilir. Mesela bir yeri tamir etmemiz gerekebilir, acil bir şey olur, onun masrafı olur vesaire. Yani bu tarz giderlerimiz de oluyor. Buna da 100 euro diyelim. Bu 100 euroya da düştüğümüz zaman 1100 euro kalıyor arkadaşlar. Hadi biz 1100 euroyu 1000 euro diyelim. Ne bileyim, belki kiranız daha yüksektir. 900 euro diyelim. Hatta 800 euro bile diyebiliriz. Mesela Münih'te falan, çünkü hayat biraz daha pahalı. Bence hemen hemen bütün gider kalemlerini hesapladık. Tabii ki dediğim gibi özellikle burada kira en büyük gider kalemi. Kiranız daha yüksek olursa daha düşük bir para kenara atabilirsiniz. Veya tam tersi daha çok para biriktirebilirsiniz. Bu tamamen aslında kiraya bağlı. Ya da kiradan ziyade dışarıya daha az çıkıyorsunuzdur. Ya da tam tersi dışarıya çok çıkarsınız. Evde yemek yapmak yerine sürekli dışarıdan yemek söylersiniz. Bunun gibi birçok faktör aslında ay sonunda ne kadar para kenara atabileceğinizi belirler. Ama ben burada şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. O 1000 euro atar. Diğer kişi 500 euro atar. Sen 1000 eurodan fazla atarsın. Ama günün sonunda burada bence birazcık çabayla biraz kenara para atabiliyorsun. Ben bunu görebiliyorum burada. Bu bence bugün Türkiye'de daha zor bir durum. Bununla birlikte zaten paranın kendinde bir enflasyon var ya, yani kenara para atsan para kenarda durunca zaten değer kaybediyor falan. İşte enflasyon Türkiye'de şu an kaç bilmiyorum. Ama işte burada 2,5 civarı falan oluyor genelde. Mesela ayda atıyorum 300 euro, 500 euro falan kenara atar. Ondan sonra yılda 2-3 defa yurt dışına çıkar, tatile gider. Tatil konusu problem olmaz. Yurt dışına çıkma konusu problem olmaz. Özellikle Avrupa içi gerçekten ucuz diyebilirim. Ya da mesela araba almıştır. Arabanın masrafları var. Sigortası, benzini falan. Ona para gidebilir. Görüldüğü üzere arkadaşlar Almanya'da gelirler hiç fena değil ama giderler de hiç az değil. Fakat günün sonunda her şeye rağmen kenara para atabiliyorsunuz. Bu paranın ne kadar olacağı ya da para atıp atamayacağınız belki de sizin
bazı harcamalarınıza bağlı. Şu da bir gerçek ki Türkiye'ye göre burada çok daha düzenli ve özellikle öngörülebilir bir hayat kurmak mümkün. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce aylık 5.000 euro brüt, 3.175 euro net bir maaş alan bekar bir çalışan Almanya'da rahatça yaşayabilir mi? Siz Almanya'da çalışan olarak maaşınızdan memnun musunuz? Lütfen yorumlar altında buluşalım ve bu videoyu izleyen arkadaşlarımıza hep birlikte yardımcı olalım, fikir verelim. Kanala abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Ben Emre. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.